Bir gün İsa Lazar'ın hasta olduğunu duydu. Şöyle dedi: "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek," dedi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca, bulunduğu yerde 2 gün daha kaldıktan sonra öğrencilere, "Dostumuz Lazar uyudu, onu uyandırmaya gidiyorum," dedi. Öğrenciler Lazar'ın yalnızca uyuduğunu düşündüler. Ama İsa onlara açıkça söyledi: "Lazar öldü. İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum," dedi. İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Ev taziyelerini sunmak için gelen insanlarla doluydu. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı ve şöyle dedi: "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." İsa, "Kardeşin dirilecektir," dedi. Marta, "Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum," dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Marta, "Evet ya Rab," dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada, seni çağırıyor," dedi. Meryem'le birlikte evde bulunanlar onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Onu görünce ayaklarına kapanarak Marta'nın söylediği aynı sözleri tekrarladı. Meryem'in ve onunla gelen diğer kişilerin ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı. Yüreği sızladı. Daha sonra "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. İsa mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, "Taşı çekin," dedi. Marta, "Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Sonra İsa, "Lazar, dışarı çık," diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere bakıp şöyle dedi: "Onu çözün, bırakın gitsin." O zaman birçok insan ona iman etmeyi ve güvenmeyi seçti. İsa Lazar'ın hasta olduğunu öğrendiğinde ona gitmek için neden 2 gün beklemeye karar verdi? İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek." Bu açıklama uyarınca, ölülere yaşam verebilecek tek kişi kimdir? İsa ölümden sonra dirilişin kendisiyle gerçekleştiğini ilan etti ve Lazar'ı yaşama döndürdü.
Hem açıklama hem de mucize insanların İsa'nın kim olduğu hakkındaki bilgilerini nasıl derinleştirdi? Bildiride bir vaat vardır. Bu vaat nedir? Ve bu vaat kime verilmiştir?